Merhaba, bugün size kolay bir Pinterest yelek anlatacağım. Aynı motifleri kullanarak bir tane daha Pinterest yelek anlatmıştım. Orada ip koparmadan birleştirmiştim. Onun bağlantısını da sağ tarafa eklerim. Orada 8 tane daha motif hazırladığımı ve ip koparmadan birleştirerek zorlananlar için dikerek ya da sık iğne ile birleştireceğimi söylemiştim. Zaten bir tane arkadaş da sık iğne ile yapın çok güzel oluyor demişti. Onun da önerisine uyarak size sık iğne ile birleştirerek Pinterest yelek anlatacağım. Yine 8 tane motif kullanıyoruz. Eskiden hanım dilendi, bey beğendi diyorduk. Şimdi büyük anne karesi ya da büyük anne motifi diyoruz. İstediğiniz motifi kullanabilirsiniz. Videonun içerisinde çok fazla duyacaksınız. Önemli olan ölçü, sıra sayısı değil. Örgüyü bilenler ölçünün önemli olduğunu biliyorlar. Ölçüye göre ilerliyorlar. Ama yeni başlayanlar garanti olsun diye ören kişi, videoyu anlatan kişi kaç sıra örüyorsa o kadar örmek istiyor. O zaman ya bedeni tutmuyor ya da elinin sıkılığı, gevşekliği benimle aynı değil, aynı ölçüye ulaşamıyor. Benim gibi 52 santim yapmak istiyor ama eli sıkı geliyor, benimle aynı ölçüye ulaşamıyor. O yüzden yeni başlıyorsanız lütfen benim verdiğim ölçülere uyun. Ben size 30 santim diyorsam 30 santim yapın. 25 santim diyorsam 25 santim yapın. Yani ölçülere uyun. Ben burada 10 sıra ördüm diye siz de 10 sıra örmek zorunda değilsiniz. Ben 10 sırada 26 santime ulaştım. Sizin eliniz sıkıdır. Siz 10 sırada 25 ya da 24 santime ulaşabilirsiniz. İpiniz incedir. Siz 10 sıradan daha fazla örersiniz. İpiniz kalındır. Siz 10 sıradan daha az örersiniz. Yani ipin inceliği, kalınlığı, kullandığımız tığ numarası, elimizin sıkılığı, gevşekliği sıra sayısında değişiklik yapacaktır. Önemli olan ölçüye uymak. Ölçü hiçbir zaman değişmez. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım ise yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Önceki yeleği paylaştığımda kız çocuklarına yapanlar oldu, torunlarına yapanlar oldu, kendilerine yapanlar oldu, fotoğraflarını gönderdiler. Hepsinin eline sağlık. İnşallah bunu da beğenirsiniz ve kendinize ya da çocuklarınıza yaparsınız ya da satış yapar kendinize bir gelir elde edersiniz. Instagram'dan bana örgülerinizi fotoğraflı olarak atarsanız baştan sona beraber ilerleyebiliriz. Gördüğüm zaman dönmediğim herhangi bir mesaj yok. Mesaj cevaplamaktan da yüksünmüyorum. Lütfen çekinmeden sorularınızı sorabilirsiniz. Satışla ilgili de sorularınızı sorabilirsiniz. Arkadaşlar diyor mesela ben bunu yaptım sizin dediğinize göre ama satmak istiyorum, nasıl satabilirim? Onları da mesajlarda yazıyorum. Nasıl satış yapabilirler, nasıl fiyatlandırma yapabilirler? İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Yine sağda bir tane ok işareti görüyorsunuz. Orada kazak anlatımı yaparken nasıl satış yapacağınızı, vergi muafiyetini onlara anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz. İlk 9 dakikanın içinde olması gerekiyor. O ilk 9 dakikaya bakarsanız nasıl satış yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Yelekte kartopu aksoft ipler kullandım. Her renkten birer yumak kullandım. Ve 5 milim tığ kullandım. Artık motif yapımıyla başlayabiliriz. Bundan önceki ördüğüm Pinterest yelekte 9 sıra ördüm ve 10. sırada ip koparmadan birleştirmiştim. 10. sıradaki ölçüm 26 santim olmuştu. Bunda da yine 10 sıra ördüm ve 26 santim. Burada yapacağımız işlem tam şekilde motiflerimizi öreceğiz, 10 sıra öreceğiz ve sonrasında birleştireceğiz. İp koparmadan birleştirme yaptığımız için onda bir sıra eksik örmüştük. Son sırada 26 santime tamamlamıştık. Orada baştan sona ip koparmadan birleştirmeyi anlattığım için onu anlatmayacağım. Çok kolay şekilde dikerek ya da sık iğne ile birleştirerek yeleğimizi oluşturacağız. Burada bir tane motifinizin ölçüsünü nasıl bulacaksınız? Size yetişkin beden ölçü tablosu vereceğim. Ekranda görüyorsunuz. Mesela diyelim ki oradaki bedeniniz sizin beden genişliğiniz 50 santim diyelim. Bizim sırt parçasında 2 tane motif olduğu için yan yana bir tane motifi bulmak için 50'yi 2'ye bölüyoruz. Benim bir tane motifimin 25 santim olması gerekiyor. Oradaki ölçüler standart ölçüler. M beden orada 50-56 santim arası, L beden 56-61 arası gibi. Oradaki standart ölçülere göre satış yapıyorsanız yapabilirsiniz. Ama kendinize ya da çocuğunuza yapıyorsanız evdeki bir tane hırkanıza göre örmeniz gerekiyor. Önünüze hırkanızı ya da yeleğinizi aldınız, severek giydiğiniz, üzerinize yapışmayan bir tane hırkanızı önünüze aldınız. Bu şekilde bütün genişliğini ölçtünüz. Sırt genişliğini ölçtünüz. Diyelim ki 60 santim geldi. O zaman bir tane motifinizin 30 santim olması gerekiyor. Bir tane motifinizin bu şekilde ölçtüğünüzde 30 santim olması gerekiyor. Yani bir motifinizin ölçüsünü beden genişliğinizi 2'ye bölerek buluyorsunuz. Küçük çocuğunuza göre yaptınız diyelim. Önünüze aldınız hırkasını 30 santim geldi. O zaman bir tane motifinizin 15 santim olması gerekiyor. Tekrar ediyorum, bir motifin ölçüsünü bedenimizi 2'ye bölerek buluyoruz. Beden genişliğimizi 2'ye bölerek buluyoruz. Artık 8 tane aynı ölçüden motif yapacağız.
Ben de 26 santimlik 8 tane motif yapacağım. Diğer yelekte olduğu gibi 8 tane motife ihtiyacımız var. Yelekte kullanacağımız motif özellikle yeni başlayanlar için çok kolay. İkinci sıradan sonra kendisini tekrar ediyor. Motif anlatımıyla başlıyorum. Sonra 8 tane motifimizi hazırlayıp artık birleştirme işine geçeceğiz. Sihirli halka için ipi aldım, döndürdüm ve halka yaptım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Ben sihirli halkayı bu şekilde yapıyorum. Siz bildiğiniz şekilde ilerleyebilirsiniz. Yeni başlayanlar için tekrar gösteriyorum. Halkayı yaptım. Tığla giriyorum. 5 milim tığ kullanıyorum. İpi aldım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Motifte baştan sona ikili trabzanlar kullanacağız ve çektiğimiz 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul edeceğiz. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkili trabzan için tığın başına doladım. Halkaya girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Arada 2 zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yaptık. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. İpi aldım. İkili trabzan tığın üzerindeki 3 ilmeğin ikisini birlikte almak demek. Yani 2 kere de çıktığımız bir trabzan yapacağız. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. İkinci ikili trabzanı yapıyorum. Ve üçüncü ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincirle buradaki gruplardan 4 tane yapacağız. Kare bir motif yapacağımız için 1-2 tane grubumuzu yaptık. Üçüncüyü ve dördüncüyü de yapacağız. Arada 2 zincir çekiyoruz. Halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada 2 zincir çektim. Halkaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çektim. Ve halkaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada yaptığım 3 tane ikili trabzana üçlü grup diyeceğim. Üst sıralarda da üçlü grup diyeceğim. Yani 1, 2, 3, 4 tane üçlü grup yapmış olduk. Sıranın sonunda halkadan kalan ipi halkanın ortası kapanana kadar çekiyorum. Yine arada 2 zincir çektim. Burada 3 zincir çekmiştim. Onu atlıyorum. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine kaydırıyorum. Bu şekilde bu kaydırmada zincirin tepesi olmuş oluyor. Ben burada ipimi koparacağım, başka bir renge geçeceğim. Ama siz aynı renkte devam edecekseniz şu şekilde yapabilirsiniz. En son 3 tane ikili trabzan yaptınız. Tığın başına doladınız. En başta yaptığınız 3 zincir var. 3. zincirin içine giriyorsunuz. İpi aldınız. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekerek tekli trabzanla bitirebilirsiniz. Bu şekilde bir üst sıraya aynı renkle çıkabilirsiniz. Üst sıraya çıkmak için de 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Onda bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane üçlü grupla başlıyorsunuz. Sıra sonunda burayı tamamlıyorsunuz. Bir üst sırada köşede 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan olacak. Siz 3 tane ikili trabzanla başlıyorsunuz. Sıra sonunda burayı tamamlıyorsunuz. Aynı renkle devam etmek isteyenler tekli trabzanla bitiyorlar ve bir üst sıraya çıkıyorlar. Biz ip değiştireceğimiz için yine 2 zincir çektim. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine kaydırdım. İpi gevşetiyorum. Motifi içinden geçirdim ve sıkılayıp yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Birinci sıramızı böylece bitirmiş olduk. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Buradaki 2 zincirlik boşluk bizim motif bitene kadar köşe boşluğumuz olacak. Yani 2 zincirlik boşluklara motif bitene kadar 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bir boşluktan diğerine geçerken de arada bir zincir çekeceğiz. İkinci sıraya ilmek yaparak başlıyorum. Onun için de yine sihirli halka yapar gibi ipi aldım ve döndürdüm. İpi aldım ve döndürdüm. Tığla giriyorum. İpi aldım. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İpi çekiyorum. Zinciri sıkıladım. Bir zincirle bir ilmek oluşturmuş oldum.
Yine ikili trabzanlar öreceğim için tığın başına bir kere doladım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. İstediğiniz herhangi bir 2 zincirlik boşluktan başlayabilirsiniz. 2 zincirlik boşluğa girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Ve ikisini birlikte aldım. Buradaki ilmeği de örerken gizliyorum. Buradaki köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. İkinci ikili trabzan yapıyorum. Ve üçüncü ikili trabzanı yapıyorum. Arada 2 zincir çektim. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İki zincirlik boşluğumu tamamladım. Bir diğer boşluğa geçerken arada bir zincir çekiyorum. Diğer köşe boşluğuna geçerken arada bir zincir çektim. Ve oraya da 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe boşluğunu tamamladım. Bir diğer boşluğa geçmem gerekiyor. Arada bir zincir çekiyorum. Ve buradaki boşluğa da 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Son bir köşe boşluğum kaldı. Onun için de arada bir zincir çektim ve oraya da 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonunda arada bir zincir çektim ve ilk yaptığım trabzanın tepesine kaydırıyorum. Renk değiştireceğim için ben bu şekilde devam ettim. Düz renk devam edenler ne yapacak? Burada 3 tane ikili trabzanla başlamışlardı. Sıra sonunda buraya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorsunuz. Aynı renkle bir üst sıraya da devam edecekseniz tekli trabzanla bitiyorsunuz ve 3 zincir çekip bir üst sıraya başlıyorsunuz. Biz burada ne yapacağız? İpimizi genişlettik. Motifi içinden geçirdik. Ve ipimizi yeteri kadar bırakıp kesiyoruz. Artık 3. sırayı anlatacağım. Bundan sonra 3 sırada örün. 300 sırada örün. Motifin mantığı değişmeyecek. Bu motifi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Battaniye de yapabilirsiniz. Koltuk örtüsü de yapabilirsiniz. Kanepe örtüsü de yapabilirsiniz. 3. sırada artık motifin mantığı oturuyor. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için, 2 zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan için. Ve bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. 3. sıra içinde ilmek yaparak başlıyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Tığın başına doladım. İstediğiniz herhangi bir köşe boşluğundan başlayabilirsiniz. Köşeye girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. Köşe boşluklarına ne yapıyoruz? 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada 2 zincir ve 3 tane daha ikili trabzan. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorum. Bir zincirli boşluklar 3 tane ikili trabzan için. Arada bir zincir çekiyorum. Bir boşluktan diğerine geçeceğim. 2 zincirlik köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ipin yapısını da görebilirsiniz, kesilmiş haliyle böyle saçaklı şekilde duruyor. O yüzden tığa karışıyor. Onun dışında herhangi bir örmede zorluk yaşamıyoruz. Arada bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Arada bir zincir çektim çünkü bir boşluktan diğerine geçeceğim. Köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Motifimizi el ütüsüyle düzeltiyoruz arada. Buradan örmeye başladık. 2 tane kenarı ördük. Diğer iki kenarı da aynı şekilde örüyoruz. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapalım. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapalım ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapalım. Bir boşluktan diğerine geçerken de arada bir zincir çekmeyi unutmayalım. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. En son bir zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve sıra sonunda arada bir zincir çekiyorum ve ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine giriyorum ve kaydırmayla bitiriyorum. Siz aynı renkte devam ettiyseniz ne yapacaksınız? Buraya en son 3 tane ikili trabzan yapacaksınız ve tekli trabzanla bitireceksiniz. Bir üst sıraya tekrar aynı renkle çıkabilirsiniz. Sizin mantığınız da değişmiyor. Burada motifi içinden geçiriyorum ve ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Üçüncü sıradan sonra kendisini tekrar ediyor ama sadece bir tane kenarda yine dördüncü sırada göstermek istiyorum. Sonrasında siz kendi ölçünüze ulaşana kadar örüyorsunuz. 30 santimse 30 santime ulaşana kadar örüyorsunuz. 25 santimse 25 santime ulaşana kadar örüyorsunuz. Bu aşamada yanınızda metreniz olsun. Arada ölçerek ilerleyebilirsiniz. Çünkü ipimiz de değişebilir. Siz angoralarda da yapıyor olabilirsiniz. Alizelerle de yapıyor olabilirsiniz. İpimizin inceliğine kalınlığına göre sıra sayısı değişecektir. Sıra sayısı önemli değil. Önemli olan ölçü. Artık dördüncü sıraya geçtik. Motifimizin mantığı neydi? Aynı şekilde uyguluyoruz. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir boşluktan diğerine geçerken de arada bir zincir çekiyoruz. Her sırada bir zincirlik boşluklarımız artacak. Üçüncü sırada bir tane üçlü grup yapmışken dördüncü sırada 2 tane üçlü grup yapacağız. Beşinci sırada 3 tane üçlü grup olacak. Altıncısında 4, 7'de 5 gibi devam ediyor. Bu şekilde motifimiz de büyümüş olacak. Dördüncü sırada bir kenarını göstereceğim için böyle açık renkle göstermek istiyorum. Daha anlaşılır olsun diye. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Tığın başına doladım. İstediğiniz bir köşeden örmeye başlayabilirsiniz. Yine 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Üç tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir boşluğu tamamladım. Diğer boşluğa geçerken arada bir zincir çekiyorum ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için. Arada bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim ve 2 zincirlik köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane kenarı tamamlamış olduk. Diğer 3 kenarı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapalım. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekelim ve 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapalım. Yine sıra sonunda arada bir zincir çekiyorsunuz ve ilk trabzanın tepesine kaydırıp ipinizi koparıyorsunuz. Burada bir tane tamamlanmış motifim var. 8 tane yapmam gerekiyor. Motifin son sırasında da artık size düzgün bir bitiş göstereceğim ve 8 tane motifle artık birleştirmeye geçeceğiz. Ben motifimi 10 sıraya tamamladım. Artık 10. sıranın sonunda düzgün bir bitiş yapacağız. 8 tane motifimiz bitmiş olacak ve birleştirmeye geçeceğiz. Siz de size anlattığım gibi bir tane motifinizin boyu ne kadar olması gerekiyorsa o kadar örüyorsunuz. Artık sıra sonunda yeteri kadar ip bırakıp kesiyorsunuz. 3 tane ikili trabzan yaptık.
Yeteri kadar ip bıraktık ve kestik. Düzgün bitişte şöyle anlatmak istiyorum. Zincirlerin ve trabzanların tepesi V harfine benziyor. Sık iğne olabilir, tek trabzan olabilir. Hepsinin tepesi V harfine benziyor. Biz bir tane daha V harfi oluşturacağız. Yani tüm görünümü eşitlemiş olacağız. Tepelerin 2 tane kanadı var. Biri örgünün güzel yüzünde, dış yüzünde, biri iç yüzünde, arka yüzünde. Biz bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane daha tepe oluşturacağız. En son 3 tane ikili trabzan yaptım ve ipimi yeteri kadar bırakıp kestim. Aradaki bir zinciri çekmedim çünkü onu şimdi oluşturacağız. Düzgün bitiş yapmak için ilk yaptığım trabzanın tepesine arkadan giriyorum. Örgünün arkasından girdim. Tüm V harfini aldım. İpi aldım ve örgünün arkasına çekiyorum. Burada da son yaptığım ikili trabzan var. Onun sadece arka kanadına giriyorum. 2 tane kanadı vardı. Sadece arka kanadına giriyorum. İpi aldım ve arkaya çektim. Böylece bir tane daha tepe oluşturmuş olduk. V harfi oluşturmuş olduk. Bu oluşturduğumuz tepe de aradaki bir zincir olmuş oldu. Ben bir zincir çeksem de tekrar bir tane tepe oluştursam arada 2 tane zincir olmuş olacaktı. O yüzden 3 tane ilk trabzandan sonra zincir çekmiyoruz. Zinciri düzgün bitişte oluşturuyoruz. Tüm görünümü eşitledim. Artık ipimi arkada gizleyebilirim. Burada çok çekiştirmiyorum ki tepeyi daraltmayayım. Bir zincirle ipi sabitliyorum. Yıkadığımda, giydiğimde sökülmesin. Sonrasında istediğimiz yerden geçirerek gizleyebiliriz. Motiflerde ip gizlerken bir alt sıradaki iplerden de giriyorum ki daha sağlam olsun. Sonra dışarıda kalan ipi kesebilirim. 10. sıramızda tamamlamış olduk. Bir iki tane ip bıraktım. Onları da size göstereceğim. Yeni başlayanlar belki bilmiyor olabilir. Farklı renklerde çalışıyorsam her ipi kendi renginde gizlemeye çalışıyorum. Daha az görünmesi için kendi renginde gizliyorum. Motifi esnetiyorum. Dışarıda kalan ipi kesiyorum. İpin özelliğinden dolayı tığ karışmasından başka herhangi bir sorunumuz yok. Burada da öncelikle en önemli ip belki halkadaki ip. Halkadaki ipi çekebildiğim kadar çektim. Buraya bir zincirle sabitledim ki halkanın ortası açılmasın ve birinci sıradan sökülmeye başlamasın. Sonra halkanın etrafında ipimi gizliyorum. Her ipi kendi renginde saklarsanız daha az göze batacaktır. Şimdi buradaki ipi de halkanın etrafından geçirerek gizliyorum. Siz de 8 motifte tüm iplerinizi gizliyorsunuz. Artık birleştirmeye geçiyoruz. Bu şekilde tüm iplerimi temizledim. Artık birleştirmeye geçebiliriz. Öncelikle yeleğin motif yerleşimini göstermek istiyorum. Arkada 4 motif var. Onları ters şekilde yerleştirdim. 2 tane motif bu tarafa gelecek. 2 tane motif de bu tarafa gelecek. Sırt motiflerini önüme aldım. 4 tane parçamız var. 4 tane motifimiz var. Kolay şekilde birleştireceğimizi söylemiştim. Öncelikle iğneyle nasıl dikebiliriz onu göstereceğim. İğneyle dikmek isteyenler için. Sonrasında beraber sık iğne ile birleştireceğiz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İkisi de çok kolay. Birleştirme mantığımız yine değişmeyecek. İkinci zincirlerle başlayacağız.
Birinci zincirlerle bitireceğiz. İkinci zincirlerle başlayacağız. Birinci zincirlerle bitireceğiz. Çünkü motiflerin köşesinde 2 tane zincir var. Zincirin biri bu kenara ait, biri bu kenara ait. Burada ikinci zincirlerle başlıyorum. Biterken birinci zincirlerle bitiyorum. İkinci zincirlerin tepesinde alırsam motifin diğer kenarına geçmiş olurum. Yani kasma olur. Önce iğne ile nasıl diktiğimizi biraz göstereceğim, sonra kendi örgümüze geçeceğiz. Plastik bir iğne kullanacağım. Siz istediğiniz iğneyi kullanabilirsiniz. Öncelikle iğneye yeteri kadar ip alacağım. Dikiş yaparken tüm tepeleri alıyorum. İstiyorsanız iç kanatları, istiyorsanız dış kanatları, gözünüze nasıl güzel görünüyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ben tüm tepeyi, yani V harfini alarak yapacağım. Başlarken ne yapıyoruz? İkinci zincirlerin tepesiyle başlıyoruz. Sağda ikinci zincirin tepesini aldım. Solda ikinci zincirin tepesini aldım. Burada bağlayarak başlıyorum. İstiyorsanız arkadan gizleyerek de başlayabilirsiniz. Karşılıklı ikinci zincirleri aldım. Sonra birinci trabzanlarla devam ediyorum. Üçlü gruplar var. Karşılıklı üçlü grupları alacağım. Sıkı sıkı yapmıyorum ki kasma yapmasın. Üçüncü trabzanların tepesindeyim. Ve aradaki bir zincirlere geldim. Sıra sonuna kadar karşılıklı trabzan tepelerini ve zincir tepelerini alıyoruz. İğne iplikle dikmek isteyenler için bu şekilde gösterdim. Sıra sonuna kadar geliyorsunuz. Birinci zincirlerin tepesine alıyorsunuz ve bir üst motife geçiyorsunuz. Sonra yine ikinci zincirlerle başlayıp sıra sonunda birinci zincirlerle bitiriyorsunuz. Dikmek isteyenler için böyle. Şimdi artık sık iğne ile birleştirmeye başlayalım. Artık sık iğne ile birleştirmeye başlayacağız. Burada örgüde daha net görebilmeniz için ipin rengini değiştirdim. Sık iğne ile daha rahat görebilmeniz için buradaki renkle yapacağım. İkinci sıradaki renkle. Hava kapalı, o yüzden beyaz da çok fazla görünmeyecek. Bir önceki yelekte birleştirme kısmına çok fazla zaman ayırmıştım. Çünkü ip koparmadan birleştirmeyi anlatmam gerekiyordu. Onun mantığını anlattım ve bir bütün yeleği birleştirdik ip koparmadan. Burada göreceksiniz, zaten çok kolay. Kısa bir yerde anlatacağım. Sonrasında aynı şekilde devam edeceğiz. Sizin vaktinizi birleştirmeyle almayacağım. Sık iğne ile birleştirirken tek fark, burada köşelerden başlayacağım. Köşe boşluklarına batarak başlayacağım. Bir zincirlerinde yine boşluklarına batarak, karşılıklı boşluklarına batarak sık iğne yapacağım. Çünkü biliyorsunuz ip tığ karışıyor. Siz pamuklu iplerle yapıyorsanız, tığınız karışmıyorsa yine karşılıklı tepeleri alarak, zincir tepelerini alarak sık iğne yapabilirsiniz. Zincirin tepesine girebiliyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Burada boşluğuna batacağız. Yine herhangi bir fark olmayacak. Tığ ilmek yaparak başlıyorum. Sonrasında buradaki ipi de gizleyebileceğim kadar bıraktım. Burada iki tane motifi, iç yüzleri, ters yüzleri birbirine bakacak şekilde tutuyorum. Tığ ilmek yaptım. Sık iğneler yapacağım için tığın başına dolamıyorum. Soldaki motifin 2 zincirlik köşe boşluğuna girdim. Sağdaki motifin 2 zincirlik köşe boşluğundan çıktım. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yapıyorum. Sık iğneyi bu şekilde yapıyoruz. Tığın başında dolamıyoruz. Sonra yine iğne ile diktiğimiz gibi
birinci trabzanın tepesine girdim. Karşıda da birinci trabzanın tepesine girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çekerek sık iğne yaptım. İkinci trabzanın tepesine girdim. Karşıda da ikinci trabzanın tepesine girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çekerek sık iğne yaptım. Sonra üçüncü trabzanların tepesine girdim. İpi aldım ve sık iğne yaptım. Bu şekilde sık iğnelerle birleştirmemizi yapıyoruz. Elimizi sıkı tutarsak iğnede de bunda da kasma yapacaktır. Normalde motifi nasıl ördüyseniz o ayarda böyle sıkmadan kasmadan sık iğnelerimizi yapıyoruz. Karşılıklı trabzan tepelerini aldım. Sıra bir zincirlik boşluklara geldi. Burada bir zincirlik boşluktan girdim. Diğer tarafta bir zincirlik boşluktan çıktım. İpi aldım ve sık iğne yapıyorum. Elimi gevşek tutuyorum. Buradaki ipi sıkmıyorum. Sonra yine trabzan tepeleriyle devam ediyorum. Karşılıklı 3 tane trabzan tepesini alıyorum. Sonra bir zincirlik boşluklara giriyorum. İşimiz oldukça kolay. Mesajlarda benden bu şekilde birleştirmem istenmişti. O yüzden sık iğne ile birleştiriyorum. İstediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Söğüt hırkaları yaptığımız gibi iç kanatları alarak birleştirebilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde yaparsınız. Bir zincir boşluğa girdim. İpi aldım. Tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte çektim. Sonra trabzan tepelerine girdim. Ve sık iğne yapıyorum. Sırasıyla yine diğer köşe boşluğuna kadar devam ediyoruz. Buradan köşeden başladık. Trabzan tepelerini aldık ve bir zincirlik boşluklara girdik. Sık iğne yaptık. Sıra sonuna kadar geldim. En son 3. trabzanların karşılıklı tepelerine girdim ve sık iğne yaptım. Bu da aslında ip koparmadan birleştirme tekniği. Ben üst üste 2 tane de ekleyebilirim, 200 tane de ekleyebilirim. İp koparmadan birleştirebilirim. Burada yine soldaki motifin köşesine girdim. Sağdaki motifin köşesine girdim ve bir tane sık iğne yaptım. Artık bu iki kenarı birbirine birleştirmiş oldum. Bir üst motife geçebilirim. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Böyle kabartılı bir birleştirme olmuş oluyor. Ben normalde iç kanatları alarak birleştiriyorum. Onu çoğu örgüde göstermiştim zaten. Burada sizin istediğiniz gibi olsun. Bir sıradaki motifleri geçiyoruz. Onları da üst üste bu şekilde aldım. Karşılıklı ters yüzleri birbirine bakıyor. Yine köşeden birleştirmeye başlıyorum. Köşeden bir sık iğne yaparak birleştirmeye başlıyorum. Sonra yine karşılıklı trabzan tepelerini alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve bir zincirlik boşluklara giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yine tepeye kadar, köşeye kadar devam edelim. Birinci motifleri karşılıklı birleştirdik. İkinci sıraya geçtik ve yine aynı şekilde birleştirdik. Sıra sonuna geldim. En son trabzanların tepesine girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Yine sıra sonunda köşelere giriyorum. 2 zincirlik boşluklara bir tane sık iğne yapıp bir zincirle ipimi koparıyorum. Yeteri kadar ip bıraktım ve koparıyorum. Ben burada ikinci sırada bitirdim. Hırkanın yeleğin boyu sizin zevkinize göre değişebilir. Siz boyunu daha fazla isteyebilirsiniz. Diz boyunda yaparsınız, bilek boyunda yaparsınız. Yani örgü nasıl sevdiğinize göre değişir. Burada ipinizi koparmıyorsunuz. 2 tane daha motif ekliyorsunuz. Yine köşelerden birleştirmeye başlıyorsunuz. Köşelerde bitiriyorsunuz. O şekilde üst üste istediğiniz kadar motif ekleyebilirsiniz. Videoyu atlayarak izleyen arkadaşlar olabiliyor. O yüzden tekrar söylemek istiyorum. İster bu şekilde sık iğne ile birleştirin. İstiyorsanız iğne ile dikerek birleştirin. İstiyorsanız söğüt hırkada yaptığımız gibi, mozaik hırkada, bohem hırkada yaptığımız gibi
Karşılıklı iç kanatları alarak birleştirin. Sadece görünüm farkı var. Önemli olan birleştirmek. Gözünüze hangisi güzel görünüyorsa o şekilde birleştirebilirsiniz. Burada sırt parçamız var. Aşağıdan yukarı birleştirmiştik. Diğer parçaları da, motifleri de yerleştirdim. Öncelikle birer tane motifi sağda ve solda birleştireceğiz. Diğer üstteki motifleri birleştirmiyoruz çünkü onlar bizim kol boşluğumuz olacaklar. Öncelikle işlemimiz buradan yukarı doğru birleştireceğiz. Buradan yukarı doğru birleştireceğiz. Sonra artık enine doğru arada kalan boşlukları birleştireceğiz ve parçamız, yelek parçamız hazır olmuş olacak. Öncelikle buradaki iki motifi ve buradaki iki motifi birbirine birleştirelim. Burası benim sırttaki motifim, burası benim öndeki motifim. Yine bir ilmek yaparak başlıyorum. Gizleyebileceğim kadar da ip bıraktım. Karşılıklı motifleri denk getiriyorum ve köşeden birleştirmeye başlıyorum. Yine aynı işlemi yapacağız. Köşede bir tane sık iğne ile başladım. Karşılıklı trabzan tepelerini alıyorum. Ve bir zincirlik boşluğa geldim. Boşluğa girdim ve bir tane sık iğne yapıyorum. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. En son köşeye bir tane sık iğne yapalım ve bir zincir çekip ipimizi koparalım. Dediğim gibi birleştirmeyle siz çok fazla sıkmak istemiyorum çünkü çok kolay bir birleştirmesi var. Burası sırt parçamızdı. Burası sırtla önü birleştirdiğimiz yer. İki tane motifi karşılıklı birleştirdim. Köşeye bir tane sık iğne yaptım ve bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Bu tarafı bitirdim. Artık diğer tarafta bir tane daha motif birleştireceğim. Yeni başlayanlar için sadece başlangıcını göstereceğim yine. Köşeye kadar devam edeceğiz. Köşede bir tane sık iğne yapacağız. Bir zincir çekip ipimizi koparacağız. Başlarken bir tane ilmek yapıyorum. İlmeği çok kısa bırakmıyorum ki sonrasında gizleyebileyim. İki tane motifi karşılıklı aldım. Köşelerden giriyorum. Köşelerden birleştirmeye başladım. Sık iğneyle ve trabzan tepeleriyle devam ediyorum. Karşılıklı trabzan tepeleri ve zincir boşluklarına batıyorum. Ne elimdeki tığı sıkıyorum ne buradan geçen ipi sıkıyorum. Parmağınıza doluyorsanız sıkı sıkı yapmamaya çalışın. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim. Köşeye gelelim ve ipimizi bir zincir çekip koparalım. Artık aradaki boşlukları kapatma kısmına geçelim. Birer tane motifi birleştirdik bu şekilde. Artık aradaki boşluk kısmını kapatacağız. Sonra omuzda artık istediğimiz kadar yaka açıklığı bırakacağız ve kabaca yeleğimiz oluşmuş olacak. Sonrasında süslemelerle devam edeceğiz. Şimdi buradan birleştirmeye başlayalım. Daha kolay birleştirebilmek için motifleri bu şekilde önüme aldım. Yine ilmek yaparak başlıyoruz. Köşelerden başlayalım ve diğer köşeye kadar gelelim. Aynı şekilde birleştirelim. Buradan birleştirmeye başladım. Aynı şekilde köşede başladım. Köşeye kadar geldim. Burada da köşede yine karşılıklı köşe boşluklarına giriyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Artık iki motifi birbirine birleştirdim. Diğer motiflere geçebilirim. Üst üste motif ekleyeceğiz gibi düşünebilirsiniz. Sırt motiflerine geçmiş oldum. Yine köşelerden başlayacağım. Trabzan tepelerini alacağım. Zincir boşluklarına gireceğim. Ve bir sonraki köşeye kadar devam edeceğim. Buradaki ipi de sonrasında gizleyeceğiz. En son karşılıklı köşeleri aldık. Bir tane sık iğne yaptık. Diğer motifte karşılıklı köşelere giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Buralarda sıkı sıkı yapmıyoruz. Herhangi bir kasma olmasın. Yine trabzan tepeleriyle devam ediyorum.
sonraki köşeye kadar devam edelim. Ben size battığım yerleri karşılık gösterebilmek için açık yapıyorum. Normalde önünüze aldığınızda bu şekilde yapıp rahat şekilde örebilirsiniz. Motifleri açmanıza gerek yok. Birinci motifler birleşti, ikinci motifler birleşti ve köşede yine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve buradaki kenarları tamamladıktan sonra bir sonraki kenardan bir sonraki motiflerin kenarından devam ediyorum. Yine köşelerden sık iğne yaparak başlıyorum. Burada ipimi gergin yaparsam, hatta göstereyim onu, böyle sık sık yaparsam burada kasma olacaktır. Kötü bir görüntü olacak. O yüzden elimizi sık sıkı yapmıyoruz. Sizin eliniz çok sıkıysa buradaki köşelerde 2 tane sık iğne yapabilirsiniz. Benim ipim zaten kalın, elim de gevşek. O yüzden ben bir tane sık iğne ile geçiyorum. Ama baktınız siz kasma oluyor, 2 tane sık iğne de yapabilirsiniz. Köşeye bir tane sık iğne yaptım. Diğer köşeye geçiyorum. İpimi sıkmıyorum, gevşek bırakıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine trabzan tepelerinden devam ediyorum. Yine sıra sonuna kadar gelelim. Artık son birleştirmemizi de yapalım. Yaka oyuntumuzu oluşturalım. 1, 2, 3. birleştirmemizi de yaptık. Sıra sonundayız. Artık son motifleri de birleştiriyoruz. Köşeye birer tane sık iğne yapacağız. Buradaki köşeye bir tane sık iğne yaptım. Diğer motifleri karşılıklı aldım. Elimi sıkmadan diğer motife sık iğne yapıyorum. Burada elimi gevşek bırakıyorum. Diğer motife sık iğne yapıyorum. Siz yaptığınızda kasıyorsa ne yapıyorsunuz? Köşelere 2 tane sık iğne yapıyorsunuz. Herkesin elinin sıkılığına, gevşekliğine göre değişebilir. Özellikle eliniz sıkıysa lütfen oralara 2 tane sık iğne yapın. Buradan başladık. 1, 2, 3 ve 4 tane motifi üst üste birleştirdik. En son köşede yine bir tane sık iğne yaptım ve bir zincir çekip ipimi yeteri kadar bırakıp kestim. Yeleğimiz artık kabaca oluşmaya başlıyor. Burada artık istediğimiz kadar birleştirip yaka oyuntusu oluşturduktan sonra da yeleğimiz kabaca bitmiş olacak. Sonrasında üzerinden artık yine sık iğnelerle süsleme yapabiliriz, iplerle süsleme yapabiliriz. Artık buralardan birleştirmeye başlayarak yaka oyuntumuzu oluşturalım. İstediğimiz kadar yaka boşluğu bırakabiliriz, ense boşluğu bırakabiliriz. O sizin zevkinize kalmış. Artık omuz kısmını ayarlayacağız. Ben diğer örgüde ensede 15-16 santimlik bir boşluk bıraktığım için bunda da aynısını yapacağım. Bu şekilde motifleri alıyorum. ...15-16 santimlik bir ense boşluğu bıraktım. Köşeden sonra 1-2 tane üçlü grup var. Köşeden sonra 1-2 tane üçlü grup var. Şimdi öncelikle siz de bu şekilde karşılıklı birleştireceğim yere kadar ilmek belirleyicileri taktım. Bunların olmasına da gerek yok. Normal ipinizi küçük küçük kesip bağlayabilirsiniz. Köşelerden de ilmek belirleyici takıyorum ya da iple bağlıyorum. Üzerime geçiriyorum. Üzerime geçirdiğimde buradaki ense boşluğu, yaka açıklığı hoşuma gidiyorsa sonrasında dikmeye başlayabilirim. Ama hoşuma gitmedi, daha açık istiyorum. Bir öncekinden yapabilirim. Buraya kadar birleştirebilirim. Daha kapalı istiyorsanız buralardan birleştirebilirsiniz. Buradan başlarsınız, buraya kadar birleştirirsiniz. Yaka açıklığı sizin zevkinize kalmış ama ense boşluğunuzda çok fazla daraltmamaya çalışın.
Dikip sökmektense ya da sık iğne geçip tekrar sökmektense böyle bu şekilde önceden prova yapıp üzerinize geçirmenize fayda var. Ben de bu şekilde yapıyorum normalde. Diğerini de bilmeseydim aynı üzerime geçirirdim. O şekilde başlardım. Buradan birleştirmeye başlıyorum yine köşelerden. Ve ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar devam ediyorum. Birleştirmemize değişen bir şey yok. Dikiyorsak da tığ ile sık iğne yapıyorsak da aynı şekilde birleştiriyoruz. Zaten bunlar bizim son birleştirmelerimiz. Sonra süsleme kısmına geçeceğiz. Buradan başladım ve burada ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar geldim. Boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Siz iğne ile dikiyorsanız ne yapıyorsunuz? Zincirlerin tepesine alıyorsunuz ve bir zincir çekip ipinizi koparıyorsunuz. Aynı işlemi bu tarafta da yapıyorum. Köşeden başlayalım ve ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar gelelim. En son bir zincir çekip ipimizi koparalım. İki tarafta da köşeden sonra iki tane üçlü grup bıraktım ve oralara kadar birleştirdim. Artık ense boşluğumuzu ve yakamızı oluşturmuş olduk. Sonraki işlemimiz artık süsleme. Onun üzerine yine sık iğnelerle dolanabiliriz. Farklı istediğiniz bir süsleme varsa onu da yapabilirsiniz. Ters sık iğne yapabilirsiniz. İpliklerle süsleyebilirsiniz. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben diğer yelekte olduğu gibi yine sık iğne geçeceğim. Normalde bunları da beyaz renkle yapacaktım. Ama hava karardığı için çok fazla belli olmuyor. Ve yeni başlayanlar, sık iğne yapmayı bilmeyenler varsa diye farklı bir renkte yaptım. Siz yapacaksanız aynı renkte yaparsanız daha güzel görünecektir. Daha bütün görünecektir. Ben yine sık iğneyi de aynı renkte geçeceğim. Sık iğne örmeyi de örgünün arkasından başlayacağım. Sırt kısmından başlayacağım. Yine düz yüzü bana bakıyor. Bitişimiz, başlangıcımız sırtta olsun diye sırttan başlıyoruz. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Sıra sonunda yine düzgün bir bitiş yapacağız. İstediğiniz bir yerden başlıyorsunuz. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İlmekten kalan ipi de arada gizliyorum. Sonra trabzan tepesine girdim. Sık iğne yaptım. Bir zincirlik boşluğa girdim. Sık iğne yaptım ve trabzan tepelerine sık iğne yapıyorum. Sırasıyla trabzanların tepesine bir tane sık iğne yapalım. Bir zincirlik boşluklara bir tane sık iğne yapalım. Siz zincirlerin tepelerine girebiliyorsanız zincirlerin tepesine sık iğne yapabilirsiniz. Bu şekilde ilerliyorum. Düzgün bir görüntü için bir sıra sık iğne geçeceğim. Bu sık iğne sırasını istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Burada sık iğne geçerken birleştirme yerini geçtim size gösterebilmek için, nasıl göründüğünü görmeniz için. Yine trabzan üzerine sık iğne yaptım, köşeye bir tane sık iğne yaptım. Burada yukarı doğru birleştirdiğimiz yer var, görüyorsunuz. İlk yaptığımız sık iğnenin içine de battım, bir tane sık iğne yaptım. O şekilde arada boşluk olmamış oldu. Sonra yine köşeye sık iğne yaptım ve devam ettim. Şimdi ördüğümde daha net anlaşılacak. Burada en son köşeye bir tane sık iğne yaptım ve burada birleştirmeye başladığımız yer var. İlk sık iğne var. Onun içine batıyorum. V harfi gibi görünüyor. Onun ortasına batıyorum. İpi aldım ve bir tane sık iğne yaptım. Sonrasında köşeden yine sık iğnelerle örmeye devam ediyorum. Köşeye bir sık iğne, trabzan, üzerine sık iğne. Bu şekilde hem arada boşluk olmamış oluyor hem de
bütün bir görüntü oluyor. Arada kalan ipi de bu şekilde gizleyebilirim. Tekrar göstermek istiyorum. Siz de burada yine yaptığınızda kasma oluyorsa sıkı yapmışsınızdır. Sökersiniz, eliniz gevşek şekilde tekrar yaparsınız. Burada etek ucuna kadar, 2 zincirlik boşluğa kadar devam edelim. Buradan sık iğne örmeye başladık ve etek ucuna kadar geldik. Köşeye 2 tane sık iğne yaptım. Kavis verebilmek için 2 tane sık iğne yaptım. Ve trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sonrasında yine yukarı kadar sık iğne örmeye devam ediyorum. Bir tane daha birleşim yerini göstereceğim size. Yine yaptığımız ilk sık iğnenin ortasına batacağız ve bir tane sık iğne yapacağız. Sonra artık yakaya kadar geleceğiz. Köşeye 2 tane sık iğne yaptım ve yukarı doğru devam ettim. Burada artık motiflerin birleşim yeri var. Köşeye bir tane sık iğne yaptım. Burada da son ördüğüm sık iğnenin içine giriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine köşeden itibaren örmeye devam ediyorum. Orada en son sık iğne yapıp bir zincir çekip ipimizi koparmıştık. Son sık iğnenin içine de battım ve bir tane sık iğne yaptım. Artık yakaya kadar devam edebiliriz. Ense boşluğuna kadar devam edelim. Arkadaki ipi de gizleyelim. Etekten yukarı kadar devam ettik. Birleştirme yerine geçtik. Ve yukarıda yakanın köşe noktasındayız. Oraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve yine sık iğnelerle devam ediyorum. Trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum. Köşede kavis verilmek için 2 tane sık iğne ile geçtim. Diğerinde 3 tane ile geçmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Yine elimizin sıklığına, gevşekliğine göre 2 ya da 3 tane ile geçebiliriz. Bu şekilde yakayı da ördük. Yine buradaki sık iğnenin ortasına batacağım. Ve sonra örmeye devam edeceğim. Öncelikle buradaki ipimi alıyorum arkaya. Son yaptığım sık iğnenin ortasına giriyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra köşeden örmeye devam ediyorum. Hem de arkadaki ipi gizliyorum. Arada ipin üstünden geçirerek oraya sıkıştırıyorum ve gizliyorum. Biraz örerek göstereceğim yakayı nasıl geçtiğimizi. Yakayı da bu şekilde geçmiş olduk. Hem de buraya da bir kavis vermiş olduk. Sık iğnenin ortasına batarak. Aşağıdan yukarı örerek gelmiştik. Burada köşeye 2 tane sık iğne yaptık. Ve örerek buradaki birleştirme yerimize kadar geldik. Bir tane sık iğnenin ortasına battık. Son yaptığımız sık iğnenin ortasına battık. Ve sırttan örmeye devam ediyoruz. Yine birleşim yerine geldik. Köşeye bir tane sık iğne yapıyorum. Birleşim yerinde ipi arkaya aldım. En son bir zincir çekmiştik. Onu arkaya aldım. Son yaptığım sık iğne var. Son yaptığım sık iğnenin ortasına batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar köşeden örmeye devam ediyorum. Buradaki ipi de gizleyerek ilerliyorum. Bir zincir çekip kestiğimiz ipleri de bu şekilde örerken gizleyebilirsiniz.
Yine yaka kısmına kadar gelelim. En son birleştirdiğimiz yere kadar. Şuradaki gizlediğim ipleri kesmek istiyorum ki sürekli bana takılıp durmasın. Sırtı bu şekilde örerek geçtik. Yine burada birleşim yerindeyiz. Birleşim yerinden yapıyorum. Bir zincir çektiğim ipi arkaya alıyorum. Burada en son yaptığım sık iğne var. Onun ortasına battım ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar köşeden örmeye devam ediyorum. Buradaki ipi de arada gizliyorum. Gizleyebildiğim kadar onu da örüyorum. En son yeter dediğim noktada artık ipimi kesiyorum arkada. Buradaki ipi de yeteri kadar gizledim ve kesiyorum. Enseyi tekrar şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde toparlamış olduk. 2 zincirlik boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum ve yukarıdan aşağıya kadar örmeye devam ediyorum. Birleşim yerlerini de gösterdim. Sık iğnelerin ortasına batıyoruz. Artık bu şekilde en son etek ucuna da 2 tane sık iğne yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Örme şeklimiz aynı. Aynı şeylerle sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden sıra sonuna kadar gelelim. Şöyle daha net göstermek istiyorum. Örgünün arkasından başlamıştık sık iğne örmeye ve bu şekilde devam ettik. Yukarı kadar çıktık. Ense kısmından sık iğne geçtik. Aşağıya doğru devam ettik. Bu şekilde devam ettik. Köşeye yine 2 tane sık iğne yaptım. Örerek devam ettim ve sıra sonuna kadar geldim. Ben bir sıra yapacağım. Siz istiyorsanız üzerine istediğiniz sıra sayısı kadar sık iğne geçebilirsiniz. Gözünüze nasıl güzel görünecekse, nasıl olmasını istiyorsanız o kadar sık iğne geçebilirsiniz. Ben artık sıra sonunda yine düzgün bir bitiş yapacağım. İpimi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Daha küçük bir tığ numarası aldım yine. Sık iğnede de işimiz değişmiyor. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine arkadan girdim. İpi aldım ve arkaya çektim. Burada da son yaptığım sık iğne var. Onun arka kanadına girdim. İpi aldım ve arkaya çektim. Bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş oldum. Artık ipimi arkada gizleyebilirim. Çok fazla çekiştirmiyorum. Tepeyi daraltmamak için. Sonrasında bir zincirle buraya sabitliyorum. Ve artık ipimi istediğim yerden geçirerek gizleyebilirim. Alttaki beyaz motifini de içinden geçiriyorum. Daha sağlam olsun diye. Ve ipimi koparıyorum. Artık bedenden sık iğne geçtik. Sadece kollar kaldı. Kollardan da sık iğne geçeceğiz. İplerimizi hazırlayacağız ve örgümüzü bitireceğiz. Kolda da yine sık iğne geçerken arka taraftan sırttan başlayacağım ki bitişin başlangıcım orada olsun. Bir tane ilmek yapıyorum. Ve kolda sırt parçasından, sırt motifinden başlıyorum. İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz.
Buradan örmeye başladık. Yine birleştirme yerine geldik. İpimi arkaya alıyorum. Buradaki sık iğnenin ortasına giriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Beni zorlayan tığın ipe karışması. Onun haricinde herhangi bir zorluk yaşamıyorum. Sonra köşeden örmeye devam ediyorum. Koltuk altına kadar devam edelim ve koltuk altından sırta doğru geçelim. Koltuk altında da köşeye bir tane sık iğne yaptım. Burada aşağıdan yukarı gelen birleştirme yerimiz var. Yine bir zincir çekip ipimizi koparmıştık. Aynı işlemi yapıyoruz. Değişen bir şey yok. Son sık iğnenin ortasına battım. Bir tane sık iğne yaptım. Sonra köşeden örmeye devam ediyorum. Hem de arkadaki ipi gizliyorum. Birleştirme yerlerimize aynı işlemi yapacağız. İpleri de arada gizleyerek ip kalabalığından da kurtulmuş oluyoruz. Bu şekilde koltuk altını geçtim ve sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda ne yapıyorum? Son trabzana da battım. İpi yeteri kadar bırakıp düzgün bir bitişle bitiriyorum. Diğer kolda aynı bu kolda olduğu gibi yapıyoruz. Ve artık bağlama iplerimizi hazırlamaya geçebiliriz. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine arkadan girdim. Burada da son yaptığım sık iğne var. Arka kanadına girdim. Ve ipi alıp arkaya çekiyorum. Bir tane daha tepe oluşturdum. Ve ipi arkada gizleyebilirim. Kol boşluğumuzdan da sık iğne geçtik. Tam orta noktadaki sık iğneye batarak da burada bir kavis oluşturmuş olduk. Herhangi bir diklik olmamış oldu omzumuzda. Diğer tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. Diğer kolda yaptığımız için burada göstermeyeceğim. Aynı şeylerle sıkmak istemediğim için. Yine sırttan başlıyoruz. İstediğiniz herhangi bir yerden sık iğne yaparak başlıyorsunuz. Koltuk altında birleşim yerine batıyorsunuz. Sık iğnenin ortasına sık iğne yapıyorsunuz ve yukarı doğru örmeye başlıyorsunuz. Burada da yine sık iğnenin ortasına batıyorsunuz. Sık iğne yapıyorsunuz. Sıra sonuna kadar geliyorsunuz ve düzgün bitişle bitiriyorsunuz. Artık bağlama iplerini de yapalım. Son kez örgünün bilgilerini vermek istiyorum. Diğer kolda aynı şekilde tamamladım ve sıra sonunda düzgün bir bitişle bitirdim. 2 tane bağlama ipi yapacağız. Anlatabilmek için bir tanesini bu şekilde hazırladım. Görüntüsüne de bakın. İstiyorsanız bu şekilde, istiyorsanız başka bildiğiniz bir bağlama ipi yapma yöntemi varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Bağlama ipini 2 tane motifin ortasına yapıyorum. Burada sık iğnenin ortasına batıp bir tane sık iğne yapmıştık. Onun tepesine bu şekilde girdim. İpimi aldım. Zincir çekerek başlıyorum. Burada belki siz ipi kaçırabilirsiniz, o yüzden bir tane böyle düğüm atacağım. Yeni başlayanlar fark etmeyebilir belki. Yine aynı tepeye girdim. Zincir çekerek başlıyorum. İpi aldım. 55 tane zincir çekeceğim. Zincir çekmek için de şu şekilde daha net görünüyor. Zincir çekmek için de ipi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Bu şekilde elimi hiç sıkmıyorum, ekstra böyle gevşek tutuyorum. Bir sırada örerken zincirin arkasına girmek için elimi gevşek tutuyorum. Burada da 5 milim kullandım. Sizin eliniz sıkıysa 6 milimle zincirlerinizi çekebilirsiniz. Ya da 4 milimle ördüyseniz örgünüzü 5 milimle çekebilirsiniz. Eliniz sıkıysa o şekilde yapabilirsiniz. 55 tane zincir çekiyorum. Yaklaşık 30 santimlik bir bağlama ip yaptım. Siz de 30 santime ulaşana kadar 25-30 santim ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekiyorsunuz. Sayı önemli değil, önemli olan ölçü. Buradan başladım ve 55 tane zincir çektim. Zincirlerimiz de yine V harfine benziyor biliyorsunuz. Bu sefer zincirin ön tarafını değil, arkasını döndürüp arkasındaki bu kısa çizgileri kullanacağız.
Siz de zincirlerinizi döndürdünüz. Burası düz yüzü V harf şeklinde görünüyor. Arkasında da böyle kısa kısa çizgiler var. O çizgileri kullanarak ipimizi oluşturacağız. 55 tane zincir çektim. Siz de 30 santime ulaşana kadar zincirinizi çektiniz. 55. zinciri bırakıyorum. 54. zincirin arkasındaki kısa çizgiye girdim. Ve bir tane sık iğne yaptım. Sık iğnelerle ipimizi oluşturacağız. Sırasıyla zincirlerin arkasındaki kısa çizgilere giriyorum ve sık iğne oluşturuyorum. Biliyorsunuz ip daha karışıyor. O yüzden ekstra elimi gevşek tuttum. Yoksa arkasına giremezdim. İp sürekli karışırdı. Siz de elinizi gevşek tuttuysanız burada rahat edersiniz. Sırasıyla tüm zincirlerin arkasına sık iğne yapıyorum. Kısa çizgiler var. Onların içine giriyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Son zinciri bıraktık ve 54. zincirin arkasından örmeye başladık. Böyle bu şekilde yamuk görünebilir. Ne yapıyoruz? Tepesini açıyoruz. Örgünün tepesini açarak örgümüzü düzeltiyoruz. Şimdi birinci zincire kadar, başladığımız birinci zincire kadar zincirlerin arkasına batarak devam edelim. Sık iğnelerimizi yapalım. Sık iğne örerek ilk zincire kadar devam ettim. İlk zincirin arkasına da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Burada artık ip gizleme yapacağız. Buradaki bağlama ipini düzgün tuttuğunuza emin olun. İpi alıyorum. Arkaya çektim. Yine bağladığım yerden. Ve arkada öncelikle iki ipi birbirine bağlıyorum. Sonrasında artık ipimi gizleyebilirim. Orada bağladığım için sökülmeyecektir. Yeteri kadar da ipimi gizlersem sorun olmayacaktır. Bu artık bizim son işlemimiz. Yeleğin bitmiş halini göreceğiz. Bu şekilde artık iki tane bağlama ipimizi de yaptık ve yeleğimiz bitti. Burada şunu da göstermek istiyorum. Geçen yelekte de göstermiştim. Bu sefer daha yakından göstermek istiyorum. Demiştim o zaman benim bir tane kızım olsa ya da bir kız çocuğuna yapsam eteğine güzel süslemeler yaparım. Böyle iplerden süslemeler yaparım diye. Bir tane de size görsel paylaşmıştım. Yine aynı görseli paylaşacağım sizinle. Böyle bir miktar ipi ikiye katladım. Tekrar buradaki ipi de ikiye katladım. Tekrar ikiye katladım. Ve burada sık iğne yaptığımız yere giriyorum. İpi aldım. Bu şekilde halka yaptım. Ve ipi buradan geçirdim. Bu şekilde saçaklar yapabilirsiniz. Sonra boyunu eşitlersiniz. Böyle güzel süslemeler yapabilirsiniz. Bunu sadece şu an örnek olarak gösteriyorum. Siz daha güzel yaparsınız tabii ki. Bunun gibi süslemeler yapabilirsiniz. Bir önceki yaptığım yeleğe göre çocuğuna, kız çocuğuna yelek yapan anneler oldu, fotoğraflarını gönderiyorlar. Belki siz de kendi çocuğunuza bu şekilde daha kolay bir şekilde örgüsünü yapabilirsiniz. Bu şekilde iplerimi de bağladım. Artık yeleğimiz hazır. Geniş açıdan görebiliriz. Yeleğimiz artık bu şekilde hazır. Yeleğin eni 53 santim oldu. Boyu 52 santim. 53 santim olmasının sebebi de kabartılı bir birleştirme yapmamız. Çok kolay bir yelek modeli. 1 yaşından küçük çocuklardan tutun çok büyük beden birine göre de yapabilirsiniz. Bir tane motifinizin ölçüsünü ayarlamanız yeterli.
Kartopu Aksoft ipler ve 5 milim tığ kullanmıştım. Her renkten bir yumak alsanız yeterli gelecektir. Ben elimde kalan iplerle yaptığım için renk kodlarını bilmiyorum. O yüzden Kartopu'nun internet sayfasına giriyorsunuz. Orada Aksoft ipler var. İpin çok fazla renk çeşidi var. Hangisi hoşunuza gidiyorsa, istiyorsanız buradakiler, istiyorsanız kendi istediğiniz renkler, onlarla çalışabilirsiniz. Düz renk yapmak isteyenler için de anlattım. Düz renkte yapabilirsiniz. İstediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Önemli olan ölçüye uymanız. Benden istediğiniz bir örgüyü de elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerler olursa sorun lütfen. Instagram'dan örgülerinizi fotoğraflı olarak atabilirsiniz. Mankenin üzerindeki fotoğraflarını videonun sonunda görebileceksiniz. Aklınıza takılan yerleri sorun lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.